Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi hemen kısaca bir hızlı oda turu yapıyoruz. Şimdi oda bu şekilde göster. Fiyata göre. Yani yine sonra bakarım, birazdan yemek geldiği zaman onun yine videoyu alırım, yemeği onu paylaşırım. Yani bugün için güzel, verimli bir gün oldu. Gerçekten de böyle Gürcistan. Evet, şimdi buradan da dediğim gibi merkeze inerim. Nehrin kenarında biraz yürürüm ya da nehrin kenarında yürümem. Ve burada siz de gelip asmak isterseniz böyle kilit asarsınız. Tabii kısmetiniz açılır mı, orası şüpheli. Bence biraz daha süresini uzun tutabilirler. Yani şu an kış mevsimindeyiz ama yine de hava bence gayet aydınlık yani. Zaten ben çekim yapmayı bilmiyorum, şarjım da bitince tabloyla şu an böyle gidiyorum. Böyle şu an çok değişik gözüküyorum, kamerada çok belli olmuyor ama öyle bir yürüyorum ki kolum bir tarafta, ayağım böyle daha önde, kolum da önde. Çizgi film karakterleri gibi yürüyorum. Tiflis'in yamaçlarında yükselen bu eski kilise taş duvarlarıyla kentin tarihini sessizce hatırlatıyor. Yüzyıllardır aynı gökyüzüne bakıyor. Burada bir kilise var yine. Burada bayağı böyle güzel beyaz güvercinler var. Şimdi size onları göstereceğim. Gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim. Şurada. Şöyle. Gerçekten çok güzeller. Şimdi arka kameradan daha güzel olur, daha güzel göstereyim. Meydanın üzerinden süzülen güvercinler sadece bir manzara değil, Tiflis'in ritminin sembolü. Yerliler onları barışın ve bereketin işareti sayar. Yüzyıllardır bu şehir farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası oldu. Güvercinlerin kanat sesleri kentin sürekli değişen ama hiç sönmeyen hayat enerjisini hatırlatıyor. Seyyahlar içinse bu görüntü Tiflis'in samimiyetinin küçük ama unutulmaz bir parçasıdır. Burada bayağı güzel güvercinler var. Büyük ihtimalle özel bir cinsler ama türlerini bilmiyorum. Böyle bembeyazlar, bayağı gerçekten güzeller. 3 tane de böyle farklı bir renk var. Ama böyle kahverengi desem kahverengi değiller. Çok aşırı güzeller gerçekten. Yakından bakıldığında güvercinlerin birbirine yaklaşması, ayrılıp tekrar birleşmesi adeta bir dansı andırıyor. Onlar kentin kalabalığı içinde bile bir düzenin, bir uyumun olduğunu fısıldar. Bu küçük an Tiflis'in günlük yaşamındaki huzuru görmenize izin veriyor. İçeri adım attığınızda taş duvarların serinliği sizi karşılıyor. İkonaların solgun renkleri yüzyılların dokunuşunu taşıyor. Mumların ışığında süzülen sessizlik insanı derin bir huzura davet ediyor. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Gürcü halkının ruhunu yansıtan bir zaman kapsülü gibi. Evet, buranın da içine girdik şu anda. Diğer noktalara devam edebiliriz. Ve şu güvercinler gerçekten çok güzel. Yeter ama onları da çok rahatsız ettim. Yemeklerini yesinler. Kaçtılar hemen. Galiba yedirmeyecek. Biz de buna video çektirmeyelim artık dediler. Gittiler hemen direkt. Bayağı iyiydi. Şimdi buradan devam edelim. Dar yollardan yürürken taşların arasındaki izler, yüzyıllar boyunca geçen binlerce adımın sessiz hikayesini anlatıyor. Bu yollar, tüccarların, seyyahların, hacıların ve şairlerin aynı noktada buluştuğu bir hatıranın parçası. Tiflis'in sokaklarında dolaşmak, tarihin içinden geçmek gibidir. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir hamam var. Karşıda birazdan göstereceğim. Bir de mescit var. Sol ya da aynen şu tarafında bir yerde kalıyordu. Onun arka tarafında hemen. Buraları gezeceğim. Bir de şelale vardı. Eğer şelale açıksa
Şelaleye gideceğim ama açık mı değil mi bilmiyorum. Kükürtlü hamamların kubbeleri dışarıdan bakıldığında adeta toprakla bütünleşmiş gibidir. Rivayete göre Tiflis'in kuruluşu bu sıcak suların bulunmasıyla başlamıştır. Hamamlar şehrin sadece temizlik mekanı değil, aynı zamanda sosyalleşme noktalarıydı. İnsanlar burada buluşur, sohbet eder, anlaşmalar yapardı. Bugünse geçmişin bu izleri hala şehrin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bu hamama geldim ama burası sadece normal kullanılıyormuş. Bunda rezervasyon yaparak kullanabiliyorsunuz. Hani ziyarete açık bir yer değilmiş. Onu öğrendim. Şimdi şöyle şuradaki köprüye böyle bir gelenek var sanırsam. Öyle nasıl desem, bunu nasıl ifade etsem bilmiyorum. Yani kısmeti açılsın diye böyle kilit takmışlar büyük ihtimalle. Şöyle bir Küçük köprülerde yan yana dizilmiş kilitler, aşkın ve bağlılığın sembolü. Çiftler buraya isimlerini yazar, kilidi kapatır ve anahtarı akıntıya bırakır. Bir nevi sevgilerini şehrin belleğine emanet ederler. Ve burada siz de gelip asmak isterseniz böyle kilit asarsınız. Tabii kısmetiniz açılır mı, orası şüpheli. Yani yine de ama deneyin şansınızı, bir şey kaybetmezsiniz. Burada da böyle kalp şeklinde bütün hepsi. Bayağı da asmışlar. Boş yerler de var. Yani asmak isteyenler için halen bir yer var, isteyen asabilir. Burada şöyle şu tarafa doğru gidelim ama. Çıkmış. Böyle şuraya doğru inelim. Buradan da böyle gelip fotoğraf çektirebilirsiniz. Şu an şarjım %5'e düştü. En nefret ettiğim şey işte. Tam böyle videoyu çekerken şarjımın gitmesi ya. Gerçekten şu an bütün moralim bozuldu. Şu an ekranı da göremiyorum. Konuşuyorum. Bakalım böyle işte buraya gelip fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Güzel bir yer. Gezebilirsiniz. Böyle tabi biraz sanırsam kanalizasyonda bağlı olduğu için biraz buranın kokusu güzel değil. O yüzden büyük ihtimalle sadece fotoğraf çektirip gidersiniz. Burada bir şey yemeyin, yiyemezsiniz daha doğrusu. Şöyle kanalda açık yerler de var. Şöyle küçük gözler. Yani gezmek için güzel ama burada gelip çok uzun süre duramazsınız. Çünkü kokuyor. Şu an burnumla nefes almıyorum. Sadece ağzımla nefes almaya çalışıyorum. Yukarı çıkayım, şu telefonu biraz şarj edeyim. Mecburen bir yerde oturacağım, oturmayın dedim ama şu tarafa doğru gideyim. En azından burası belki biraz daha az yukarıda olduğu için kokuyordur. İnşallah telefon kapanmadan bir yer bulup geçerim. Oradan biraz şarj olduktan sonra tekrar çekimlere devam ederim. Dağın yamacına kurulmuş evler, rengarenk balkonlarıyla Tiflis'in silüetine ruh katıyor. Bu evlerin altındaki hanlar eskiden kervanların konakladığı yerlerdi. İpek yolunun canlılığı o dönemde bu sokaklara hayat veriyordu. Bugün hanların bazıları kafelere, galerilere dönüşmüş olsa da taş duvarları hala geçmişin uğultusunu taşıyor. Yukarıdan bakıldığında ise evler adeta gökyüzüne yaslanmış gibidir. Evet arkadaşlar, biraz telefonu şarja taktım da çok olmadı. %14 oldu. Şu an cebimde kabloyla beraber çok tripodu uzaklaştıramıyorum buradan. Aynı zamanda şu an şarjda olduğu için böyle biraz çok değişik bir açıyla çekeceğim buraya. Zaten daha değişik olacak yani, önceden de çok değişikti. Ya buranın artık gezerken böyle yerlerin ismini unutuyorum. O yüzden ben videonun soluna, sağına, bir yerine buranın adını yazarım. Burada yine böyle güzel kafeler var. Burası kokmuyor. Şu an tekrar kokladım.
Bu alt tarafa indiğiniz zaman özellikle orası çok fazla kokuyordu. Ben şöyle şu tarafa geçsem güneş yani. Burası değil ama şu alt taraftaki yer kokuyordu. Bu arkamdaki kafeler var. Güzel yemek yiyebileceğiniz. Sonra tam şu tarafta bir şey vardı. Kanyon vardı. Şöyle normalde kanyon şu an tam buradaydı. Şu anda kanyonda tadilat olduğu için kanyona giriş yok. Kapalı geçici olarak. Belki siz geldiğiniz zaman açılır mı bilmiyorum. O zaman kontrol edersiniz. Şu anda kapalı. Şimdi burada böyle yine şu arkamda böyle fotoğraf çekebileceğiniz yine bir alan var. Tam şöyle şurada oluyor. Sonra yine burada da şöyle bir köprü var. Yine burada da kısmetinizi açmak isterseniz bu köprüye şöyle anahtarlar takabilirsiniz. Yani denersiniz şansınızı, bir şey kaybetmezsiniz en azından. Belki böylelikle kısmetiniz açılmış olur. Hani belki size bir kilit yardım eder bu konuda, bilmiyorum. Biraz garip bir şey. Ama tabii bu da bir insanların yaptığı bir şey yani. Gelenek gibi. Saygı duymak gerekiyor. İşin şakası tabii ki bir yana. Yani yine de hani böyle eğlencesine yaparsınız. Ya da gerçekten ondan bir şey bekleyerek yapabilirsiniz. Belki şu an bu takanların hepsi evlenmiştir yani, bilemeyiz. Ya da insanlar sonuçta bunu hani çok da böyle şeyleri ciddiye almak gerekiyor. Hani eğlencesine takılabilir veya gerçekten takılabilir. Burada böyle şeyler olabilir yani, saygı duymak gerekiyor. O yüzden böyle dalga geçmemek lazım böyle şeylerle. Şimdi buradan bir mescit vardı, Cuma Mescidi. Tam şöyle, minaresi de hatta gözüküyor. Tam böyle iki binanın ortasında. Şimdi yürüyerek oraya geçecektim. Ya dediğim gibi kanyona geçecektim. Kanyon şu an görüyorsunuz. Tam şurada orayı tadilat yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu an işte burada tadilat var. Şöyle göstereyim ya ben de. Tam şuraya bir seyir terası gibi bir şey yapıyorlar büyük ihtimalle. İnsanlar orada yürüsün diye. Ya da oranın komple üstünü. Çünkü yan tarafta da yollar var. Orayı açmaya çalışıyorlar veya tam emin değilim. Şimdi ben buradan önce Cuma Mescidi'ne çıkacağım. Oradan da şelale eğer açıksa yukarıdan dolanacağım. Normalde şelaleye buradan yol vardı diye biliyorum haritalara göre. Ama şu an kanyon kapalı olduğu için buradan çıkamıyoruz. Merdiven karşılıyor. Şuradan geldiğiniz zaman tam şuradan. Buradan zaten geliyorsunuz, hemen görürsünüz. Şöyle bir merdiven var. Biraz çıkarken başınızı döndürebilir. Yine bu merdivene de kilit asanlar olmuş. İsmini yazanlar olmuş. Anıl, Seniha, böyle Alina, Danil, böyle başka. Zaten ben çekim yapmayı bilmiyorum. Şarjım da bitince kabloyla şu an böyle gidiyorum. Böyle şu an çok değişik gözüküyorum. Kamerada çok belli olmuyor ama öyle bir yürüyorum ki kolum bir tarafta, ayağım böyle daha önde. Kolum da önde. Çizgi film karakterleri gibi yürüyorum. Şimdi buradan yukarıya çıktıktan sonra az bir yol kaldı. Burası bayağı kalabalık. O yüzden şu dallar gözüme girmeden hemen çıkmam lazım. Evet. Mescidin girişini bulalım önce. Nerede? Mescit şurada olması lazım. Şöyle. Tiflis'in ara sokakları labirent gibidir. Daracık taş yollar sizi bazen bir avluya, bazen de bir sürpriz manzaraya çıkarır. Bu karmaşık düzen aslında şehrin çok kültürlü ruhunu yansıtır. Evler var. Burada bazıları otel olarak kullanılıyor, bazılarında buradaki yerli halk yaşıyor. Şimdi şu mescidin girişi bu taraftan da, ben bir de bu tarafa doğru gideyim. Küçük kapılar, tahta balkonlar ve rengarenk duvarlar. Bu sokaklarda gezerken Tiflis'in sıradan değil, yaşayan bir şehir olduğunu hissedersiniz. Her köşe yeni bir hikaye taşır. Evet, şimdi orası yanlış bir yermiş, biraz önceki gittiğim. Orası caminin girişi değilmiş, mescidin. Şimdi bu ara sokaktan geldim. Küçük, böyle çok aşırı küçük sokaklar var. Ve yine şurada bir kedimiz var.
böyle aşırı küçük bir kişinin geçebileceği yerler. Şimdi mescidin girişini bulduk. Tiflis'in kalbinde yükselen cami, farklı inançların bir arada yaşamasının en güzel örneklerinden biridir. Tek kubbeli bu yapı sadece Müslümanlara değil, farklı mezheplere de kapılarını açmasıyla ünlüdür. Rivayete göre şehrin hoşgörüsü bu caminin avlusunda hayat bulmuştur. Caminin iç süslemeleri mavi ve yeşilin uyumuyla adeta gökyüzünü yeryüzüne indirir. Burada ezan sesiyle çan sesinin bir arada yükseldiği günler olmuştur. İşte Tiflis'i eşsiz kılan şey de budur. Aynı gökyüzü altında farklı diller, farklı dualar ama tek bir şehir. Arkadaşlar şimdi tam göstereceğim bakın. Bu caminin olduğu yerden yukarıya doğru Cuma Camii'ni gördünüz. Oradan yukarıya doğru geldiğiniz zaman burada botanik bahçesi var. Girişi burada. Şöyle buradan botanik bahçesine giriş yapabiliyorsunuz. Yani şöyle şuradan camiden geliyorsunuz. Botanik bahçesinin girişi burada. Ondan önce ben şurada başka bir şey göstereceğim size. Şimdi biraz önce aşağıda gelmiştim ya hani ben kanyon var demiştim işte. Şimdi o kanyonu böyle buradan göstereceğim. Şu an kanyon işte burada dediğim gibi bu şekilde bir buraya yürüme yolu yapıyorlar. Aslında burayı daha da genişletiyorlar büyük ihtimalle. Çünkü şuradaki eski şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şu ince olan var ya o eski büyük ihtimalle yetersiz kalıyordu. Şuradaki eski olanlar belli. Küçük olanlar. O büyük ihtimalle yetersiz kalıyordu. O yüzden şimdi böyle yeniden burayı daha da geniş yapıyorlar. O yüzden şelaleyi de büyük ihtimalle göremeyeceğiz. Çünkü şelale tam olarak şurada dökülüyor. Yani şurada dökülüyor. Şimdi şelaleyi görmek için mecburen burada olmamız gerekiyor bu alanda. O yüzden buraya kadar çıktım ama en azından zaten botanik bahçesine gezecektim ya da aşağıdan bir yeri gezecektim. Daha doğrusu bir kale gibi restorasyonda olduğu için botanik bahçesine maalesef giremiyoruz. Çünkü şu an kapanmış. Biraz bence erken kapanıyor. Sonuçta daha hava aydınlık yani. Zaten dışarıdan gelen, gezmek isteyen insanların, turistlerin zaten geldiği noktalar belli, sabit noktalar. Buraları bence biraz daha süresini uzun tutabilirler. Yani şu an kış mevsimindeyiz ama yine de hava bence gayet aydınlık yani şu an. Daha erken yani. Daha bence yarım saat daha açık olabilirdi. Şimdi bu tarafta biraz önceki gösterdiğim yoldan devam ederek gideyim o zaman. Orası da belki kapalı olabilir bir yere kadar. Ama zaten orada bir yürümek istiyorum ne var ne yok diye. Böyle yerleri seviyorum açıkçası. Belki biraz işsizlik gibi olabilir ama oradan bir yürüyüp şehri görerek tekrardan dönüş sağlarım. Şimdi bu şekilde geçip burada. Evet şimdi buradan da dediğim gibi merkeze inerim. Nehrin kenarında biraz yürürüm ya da nehrin kenarında yürümem. Çok acıktım. Bir şeyler yerim. Böyle bakalım. Burada da Gürcülerin yemeklerini denemek istiyorum. Umarım tadı olarak bana uyumludur yemekleri. Ya uyumlu olduğunu düşünüyorum çünkü biraz bakmıştım gelmeden önce. Böyle fazla görüntü olarak beni şey yapmadılar. Çünkü bazı yemeklerin görüntüsü rahatsız ediyor açıkçası beni. O yüzden yemek istemiyorum. Nefes nefese kaldığımı belli etmeden konuşmaya çalışıyorum ama. Ya bugün gerçekten mikrofonu unutmam çok kötü oldu. Çünkü şu an büyük ihtimalle
Ben neden böyle heceleyerek konuşuyorum bilmiyorum, saçmalıyorum bazen, kusura bakmayın. Söyleyecek bir şeyim yok çünkü bir alışma süreci yaşıyorum şu anda, o yüzden garip tepkiler verebiliyorum. Şurada şöyle kümbete benziyor da kümbet değil, böyle başka bir şey. Şimdi göstereceğim. Ya işte burada bunun için yürümek istedim. Böyle bütün şehri, bunu 0.6x yapalım. Daha geniş bir açı olsun. Ya bu Cuma Mescidi diyor. Acaba burası önceden bir kilise filan mıydı? Çünkü yapı olarak daha çok böyle eski kiliselere benziyor. Ve şu yukarıdaki kiliseye baktığımızda da biraz yapısı benziyor ama tam bilmiyorum. O yüzden net bir şey söylemeyeyim, araştırayım. Öyle bir şeyler eklerim arkasına. Ya bunu görmek için işte buraya çıktım. Şimdi buradan büyük ihtimalle aşağıya gidebiliriz. Yol vardır. Hatta direkt şu an işte burasını tadilat yapıyorlar. Kalenin içini büyük ihtimalle halka açacaklar ama ilerleyen zamanlarda olur. Ya şuradaki balon var ya, o balona çıkabiliyor muyuz ya? Onu merak ettim. Yoksa o sadece orada böyle dikkat çekmek için şehrin ortasına eklenmiş bir şey mi bilmiyorum. Onu gittiğim zaman orada soracağım, çok merak ettim. Evet, böyle şehrin manzarası da gayet güzel. Buradan da farklı bir manzarası var. Evet, bu şekilde. Ya iyi ki buradan gelmişim bu arada. Burası güzelmiş. Çünkü buradan zaten tekrar istediğim yere geçmiş olacağım. Hem böyle yukarıdan görmüş oldum, hem de biraz çekim yapmış olurum. Evet, buranın da manzarası gerçekten bayağı güzelmiş. Yani iyi oldu buradan gelmem. Zaten ben şu aşağıdaki şuradan gidecektim. En azından buradan daha yukarıdan giderek böyle şehri de görmüş oldum. Şimdi tekrar döneceğim aşağıya. Tekrar geldiğimiz yere gitmeyelim. Böyle bayağı iyi. Şu dediğim gibi şu arkamdaki balon var ya, onu çok merak ettim. Ona binebiliyor muyuz? Şöyle şurada. Bak şöyle şunun arkasında. Ya bu yansıma insanın kafasını karıştırıyor. Onu bir soracağım, ona binebiliyor muyuz da, bence sanki o bir sembolik, böyle hani genelde şehirlerin merkezinde böyle anıt heykeller olur. Bunlar da galiba öyle bir şey yapmışlar dikkat çekmek için. Şimdi buradan sonra gidip acıktım artık gerçekten. Yemek yiyeyim bayılmadan. Şunlar acaba, evet onların üstü öyle ama sanırsam onlar ziyaret yeri değil. Ya gerçekten böyle evleri farklı şu an. Ama çok böyle ince ve küçük duruyor ya odalar, göstereyim. Özellikle şöyle 3x yapalım. Mesela bakın şuradaki. Böyle çok ince duruyor. Yani kameradan dolayı öyle değil. Gerçekten de inceliği o kadar çok kalın değil. Yani odaları çok dardır. Şu yeni yapılanlar daha geniş yapılıyor. Ya aslında eski yapılarda da mesela şöyle, nerede parmağımı bulamıyorum, şuradaki. Mesela onlar geniş yine bunlara göre. Aslında onlar da biraz dar. Ya benim şu ana kadar önceki gördüklerime göre. Burada telefonumu şarja takabilir miyim? Şimdi tekrar şunu 1x'e alalım. Şehrin sokaklarında yürüyen insanlar yüzlerindeki ifadelerle Tiflis'in ruhunu taşır. Kimisi işe yetişir, kimisi dostuyla kahve içmeye gider. Bu canlılık şehri sürekli hareket halinde tutar. Burada durmak bile hayatın ritmine eşlik etmektir. Arkadaşlar, bu biraz önceki geldiğim arkamdaki yer Narikalas Kalesi. Burayla ilgili bazı bilgiler öğrenmiştim. Burası 4. yüzyılda Persler tarafından yapılmış. Daha sonra Osmanlılar,
ve diğer bazı uygarlıklar tarafından daha da genişletilmiş bu kale. Ayrıca bu kale 1970 yılında burada bir yangın çıktığı için büyük kısmı yangında zarar görmüş. Ve şu anda zaten tadilat yapıyor. Büyük ihtimalle hem yağmur, diğer doğal afetlerin de etkisiyle bu zarar çok büyüdü. Buradan yani şehrin tepe noktalarından biri. Şimdi yeni bir şey fark ettim. Bazı araçlarda bir tanesinde gördüm. Şoför koltuğu sol tarafta değil sağ tarafta. Ama genelde büyük çoğunluğunda sol tarafta oluyor. Şu arkamda giden arabada sol tarafta değil sağ tarafta. Diğerlerinde neden öyle değil? Mesela şu an biraz garibime gitti çünkü plakasına baktım. Acaba Gürcistan plakası veya sonradan mı acaba taktırdı? Çünkü diğer araçların hepsinde solda genelde. Şimdi buradan artık 3-5 dakika sonra nehrin kıyısına gelmiş oluyoruz. Nehrin kıyısına geldiğimizde de yemek yiyecek bir yer buluruz. Biraz önceki güvercinleri gördüğüm yer şimdi hatırladım. Aslında buradan mı gelmişim ya ben farklı bir yerden geldim sanıyordum ama evet aynı yer. Buradan gelmiştim burası. Şu balonu çok merak ettim ya. Oturan mı var? Öyle de yükseliyor mu sadece? Şimdi benim bir yerde görmüşken göstereyim. Böyle Bolt. O uygulamadan çağırdığınız taksilerde işte bu bahsettiğim uygulama bu. Genelde oradaki uygulamada bulunan taksilerin çoğunda Bolt yazıyor. Ama tabi bazen yazmayabilir biliyorsunuz. Bazı uygulamalarda o şekilde de sürücüler bulunabiliyor. Şuradaki atlar halen geldiğimden beri oradalar. Galiba kimse kullanmadığı için şöyle şurada halen bekliyorlar. Halen orada bekliyorlar. Şimdi burada yine şu şehir turu yapacağım. Şöyle farklı eski klasik tarzda araçlar var. Bu klasik tarzda araçlarla şehir turu yapabilirsiniz. Yine şuradaki kırmızı çift katlı otobüslerle şehir turu yapabilirsiniz. Ya o dediğim gibi sordum. 70'leri olduğunu söyledi. Bir saat zaten sadece. Yani bence 70'leri çok fazla. Zaten taksiyle geçsem bile yani o kadar fiyat zor olur. O yüzden buradan da biraz kurallara uymadan mecburen hiçbir yerde karşıya geçecek yer göremediğim için buradan karşıya geçtim. Ve merkeze geldim. Bir yer bulayım. Şimdi burada ben biraz çekiniyorum. Yukarıdan bakıldığında Tiflis'in kırmızı çatılı evleri mavi gökyüzüyle birleşiyor. Kura Nehri kıvrılarak şehri ikiye ayırırken köprüler geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Bu manzara şehrin hem büyüklüğünü hem de samimiyetini aynı anda hissettiriyor. Şehir merkezinde dolaşırken modern yapılarla tarihi binaların yan yana varlığını görürsünüz. Bir yanda şık kafeler, diğer yanda taş duvarlı hanlar. Tiflis'in büyüsü tam da bu kontrastta gizli. Her köşe geçmişin ve bugünün iç içe geçtiği bir tablo gibidir. İnsanlar alışveriş yapar, müzisyenler sokakta ezgiler çalar, çocuklar dar kaldırımlarda oynar. Bu canlılık şehri sadece bir turistik yer olmaktan çıkarıp yaşayan bir mekana dönüştürür. Burada atılan her adım tarihle birlikte geleceğe uzanır. Şimdi böyle bir yerde yemek yemeye geldim. Ya bayağıdır açtım. Bunu anlamıştırsınız çünkü son bölümlere doğru iyice sürekli acıktım diyordum. Şu anda buraya geldim. Yine burada Gürcistan'a özgü bazı yemekleri deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim, bilmiyorum yine yemeklerini. Umarım güzel olur, tadı aç kalmayı düşünüyorum. Ben dışarıda oturmayı tercih ettim. Böyle hem çok soğuk gelmiyor açıkçası artık.
Gayet normal. Şöyle de bir manzarası var. Hemen köprünün yanında bir yer. Yemeğe geldiğim yerlerde şöyle hani nasıl geliyorum bunlara önceden araştırmıyorum. Sadece o an yolda geçerken mesela ya haritaları açıyorum, haritalarda böyle birkaç yorum okuyorum. Böyle biraz görsellerine bakıyorum. Hani böyle beni ikna ettilerse o yere gidiyorum. Bir de tabii yüksek fiyat olmamasına dikkat ediyorum. Geldiğim zaman da menüye tekrardan bakıyorum. Çünkü bazen haritalarda bazı yerler menü ekliyor, bazı yerlere ekliyor. Buna çok dikkat ediyorum. Yani çünkü son seyahatim olmasın isterim yani. Çünkü bazı yerler gerçekten çok pahalı. Ama burada fiyatlar normaldi. 15 gele, 10 gele, 20 gele, 25, 30, 35 gerçekten de daha da tabii artarak gidiyordu. Yani bütçenize göre, damak tadınıza göre farklı şeyler seçip yiyebilirsiniz. Benim şu an yine şarjım %5'e düştü. Fazla şarjı dolduramadığım için videoda sürekli şarjım bitmedi ve aslında çok çabuk bitmedi. Bayağı video çektim ama yine de sinir bozucu bir şey oluyor bu şarjın bitmesi. Şöyle burayı tekrardan dışarısını göstereyim. Böyle bir yer. İç mekanı da güzel. Yine burada hemen konuşamıyorum. Nehrin hemen kenarında şu Barış Köprüsü'nün tam böyle karşısında oluyor. Oraya 2-3 dakika ışıklar olmazsa yürüme mesafesinde. Bakalım eğer şimdiki yemeğin tadı güzel olursa sabah kahvaltıya da buraya gelip buradan kahvaltımı yapıp gezmeye devam edeceğim. Daha doğrusu yarınki geziye başlayacağım. Yarın bu kadar çok yere gitmem büyük ihtimalle. Çünkü yarın gideceğim noktalar biraz şehre uzak yerler olduğu için 3 en fazla 4 nokta olur. Sonrasında otobüs biletine bir gün bakayım. Diğer gün geceyi alayım. Batum'a geçeyim. Batum'da 2 gün gezerim zaten. Cuma günü dönmem gerekiyor. Cuma günü 3.30'da uçağım vardı. Oradan Sabiha'ya dönüş yapacaktım. Yani kahvaltıya bakayım, buraya gelebilirim eğer şu an yemekin tadı beni memnun ederse böyle porsiyonundan ziyade böyle temiz olması tabii. Porsiyonu da aşırı küçük olmaması gerekiyor o fiyata göre. Yani yine sonra bakarım birazdan yemek geldiği zaman onun yine videoya alırım yemeğini, onu paylaşırım. Yani bugün için güzel, verimli bir gün oldu. Gerçekten de böyle Gürcistan, Tiflis yani çok rahat böyle bir günde birçok noktası gidilebilecek bir yermiş. Çünkü ben bir de 12.30'da falan yani gezmeye başlamıştım. Şu an saat kaç oldu hemen bakalım. Saate bakamıyorum da saat şu an yaklaşık 6-6.30 falan olması lazım. Yani rahat olur aslında. 2-3 gün verdiğiniz zaman gerçekten çok rahat olur. 3 günden sonra bence canınız sıkılabilir burada. Yani kişisel bir şey ama benim mesela 3 günden sonra burada büyük ihtimalle canım sıkılabilir çünkü yani böyle tabii ki çok uzaktaki yerleri gezmeye giderseniz orası ayrı. Ya o da biraz masraflı oluyor tek kişi olunca çünkü oraya araçla gidemezsiniz. Daha doğrusu otobüse gidemezsiniz. Araç kiralamanız gerekiyor. O da yüksek oluyor şu anki bütçeme göre. İşte yani böyle seyahatte bunlara dikkat ediyorum aslında. Ben hani bunlara da dikkat ettiğim zaman böyle gezebiliyorum rahat bir şekilde. Çünkü onlara harcama yaptığım zaman tabii ki gezmek zor olur. Daha önce dediğim gibi her öğüne mesela dışarıda, her öğüne mesela 30 euro falan verdiğim zaman elbette zor olur bunu bir öğrenci olarak, düzenli olarak çalışmadığımdan dolayı. Ben düzenli olarak çalışsam gayet normal gelinebilir. Ama işte yani dediğim gibi böyle gezmenin aslında sırları, gizli noktaları yok. Burada bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte biraz bütçenize göre hareket etmek gerekiyor. Genel olarak bu şekilde bunlara dikkat ettiğiniz zaman daha rahat geziyorsunuz. Tabii biraz konfor alanından çıkmak oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Sürekli konfor alanınızda yaşayarak hayata devam etmek yani zor olur. Hiçbir şey yapamazsınız bir defa. O yüzden şu anlık bu kadar. Dediğim gibi yemek geldiği zaman yine video alırım. Sonrasında da görüşlerimi paylaşırım. Kısaca görüşürüz. Tiflis'in mutfağı da şehrin kültürü kadar zengindir. Kihinkali'nin baharatlı tadı, haçapuri'nin peyniri insanı kendine çeker. Sofralar burada sadece yemek için değil, dostluk için de kurulur. Her tabak Gürcü misafirperverliğinin bir parçasıdır. Gökyüzünde aynı anda yükselen kuşlar kentin sonsuz hareketliliğini hatırlatır.
Tiflis tarihiyle ağırbaşlı olsa da bu kuş sürüleri bize onun hala genç, hala özgür bir şehir olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi otele geçiyorum. İlk defa gece çekim yapıyorum. Ya görüyorsunuz işte, bu yüzden yapmak istemiyorum. Gece ışıklar vurduğu zaman böyle tost makinesi gibi oluyor. Şimdi şöyle biraz tutarak gideyim, şu arkadaki ışık kaybolsun diyeceğim de kaybolacağı da yok. Yani bazen böyle oluyor. Bazen oteller nedense böyle ara sokaklarda oluyor. Şöyle göstereyim, bu şekilde. Bu şekilde ara sokaklarda oluyor. Yemek yedim. Yani yemek fena değildi. Porsiyonu büyüktü. Sadece çok fazla şöyle mecburen tutacağım şu ışık gidene kadar. Çok fazla tuz vardı. Onun dışında güzeldi. Tavuklu patates yedim. Porsiyon bayağı büyüktü. Ya bu ışıklar, ya bunu işte neden gece çekmediğimi anlamanız için yaptım. Bir de mesela böyle otelin yerini göstereyim dedim. Tabii gündüz de göstereceğim de. Yani bu şekilde yemekten. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi hemen kısaca bir hızlı oda turu yapıyoruz. Şimdi oda bu şekilde göster. Böyle 2 tane yatak var. Ama odada ben tek kalıyorum. Böyle dolap var. Bu dolabın içinde yine buzdolabı var ama buzdolabını kullanmaya ihtiyacım yok. O yüzden şöyle. Ama yine de güzel. Şu şekilde klima var. Aynı zamanda doğalgaz var ama doğalgaz petekleri çalışmıyor. Klima var. Bu şekilde içeride duşu ve lavabosu var. Bu şekilde havalandırma, yine kurutma makinesi var. Oda bu şekilde arkadaşlar. Duşunun içeride olması güzel. Burada 2 yatak var ama ben tek kalıyorum. Yani şu rezervasyonu yaparken şuna dikkat ederseniz çok iyi olur. Şimdi bazı yerlerde hostel mantığı olduğu için yani size odayı tek vermiyor. Sadece odada yatak veriyor. O yüzden mesela rezervasyon yaparken ya oda fiyatı yazar ya da yatak fiyatı. Ona dikkat edin oda seçiminde. Çünkü eğer yataklı olanı seçtiğiniz zaman başkaları da kalabilir. Ama ben oda olarak bu ödeme yapmıştım. O yüzden bu şekilde 2 yatak olsa da ben tek kalıyorum burada. Dediğim gibi buzdolabı da var ama ben kullanmıyorum. Çok ihtiyacım olmuyor. Doğalgaz çalışmıyor. Klima vardı. Klimayı dün açtım. Ya dün biraz üşümüştüm. Bir de ben dün öyle bir akılsızlık yaptım ki şu ince çarşaf sadece var sandım. Çok yorgundum. Yorganı görmedim. Yorganı olmadığı için de biraz üstümü örtmeyince üşümüştüm. Klimayı açtım ama klima pek böyle düzgün çalışmadı açıkçası. Yani burada benim için bu otelin tek avantajı şu oldu. Ben buraya ne kadar ödemiştim? $20. Ostravot'tan yine rezervasyon yapmıştım. Bana avantajı şu oldu. Dün benim, daha doğrusu bugün gece uçuş erken olduğu için ben 3'te falan gelmiştim. Geldim burada uyudum. Sabah erkenden aldılar sağ olsunlar. O sayede bir avantajı oldu. Şimdi o konuda benim için iyi oldu. Çünkü 2 gece parası ödemedim. Sadece tek gece parası ödedim. Sabah erkenden otelde boş yer olduğu için aldılar beni. Hiç sorgulamadılar neden erken geldin diye filan. Normalde çünkü 12'de 14 ya da 12'de ya da 2'den sonra öğleden sonra girmem gerekiyordu. Yani o yüzden bana avantajı bu oldu. Yani 2 gece parası vermeden 2 gece aslında uyumuş olacağım mantıken. Bugün uyuyacağım. Yarın da büyük ihtimalle Batum'a geçmiş ya. Batum'a konuşamadım. Batum'a geçiş yaparım ya da belki son anda karar değiştirip giderken Kutaisi'yi gezip Kutaisi'yi gezdikten sonra Batum'a da gidebilirim. Bunun için otobüs fiyatlarına, daha doğrusu otobüs saatlerine bakmam lazım. Saatleri uygun oluyor mu? Çünkü Batum'da da kısa, hani böyle günübirlik bir tur yapacağım buradaki gibi. O yüzden belki Batum'da da zaten 1,5 gün yeterli olur. O yüzden belki Kutaisi'yi de gezerim gelmişken, bilmiyorum. Bunun kararını ben biraz sonra vereceğim. Videoda zaten görürsünüz devamında. Şimdilik bu kadar. O da dediğim gibi bu şekilde, yani çok iyi değil ama öyle çok aşırı kötü de değil. Yani yani şöyle söyleyeyim, böyle kısa süreli kalınmaya uygun bir yer.
Şimdi diğer mesela Rusya'da kaldığım yerlerle kıyaslayamam, onlar daha güzeldi. Burası yani pek böyle içime sinmedi ama zaten son dakikada yapmıştım. Bir de yeterli. Yani sadece uyumaya ve de duş almam için gayet güzel. Videoyu çok uzatmadan hemen kapatıyorum. Görüşürüz.